Değerli arkadaşlar, herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. İlk Bakış TV ekranlarındasınız. Orta Doğu'da artık diplomasi tamamen neredeyse rafa kalkmış durumda. Sadece namlular ve stratejik hamleler konuşuluyor. Netanyahu'nun İran halkına yaptığı yukarıdan izliyoruz çağrısından ABD'nin Suriye üzerindeki o bomba planlarına kadar bölge adeta büyük bir patlamanın geri sayımında. Bugün manşetlerimiz biraz ağır olabilir. Vaktimiz oldukça sizlere manşetlerin hakkını vermeye çalışacağız. Kim kimi nereden kuşatıyor? Haritalar yeniden mi çiziliyor? Sizlere en hızlı, net ve şeffaf bir şekilde detaylarıyla birlikte bu videoda aktarmaya çalışacağım. Özellikle Netanyahu'nun açıklamasıyla açıkçası başlamak istiyorum. Netanyahu son zamanlarda bu açıklamaları sık sık dile getiriyor. Birinci durağımız Tel Aviv arkadaşlar. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden sızan değil, bizzat paylaşılan bir görüntü aslında dünyayı salladı. Netanyahu en üst düzey güvenlik kurmaylarıyla bir araya geldiği Kirya karargahından İran halkına seslendi. Hatırlarsanız İran'ın güvenlik beyni Ali Larijani ve Besi komutanı Süleymani yakın zamanda öldürülmüştü İran'ın suikastıyla. Netanyahu tam bu noktada psikolojik savaşı zirveye çıkarmış durumda. Nevroz yaklaşıyor ve Nevroz'la ilgili aslında açıklamalar yaptı Netanyahu ve şunu söylüyor İran halkına seslenip Nevroz yaklaşıyor, kutlamaya devam edin. Biz yukarıdan izliyoruz dedi ve İran halkını sokağa çıkmaya davet etti. Sizi koruyacağız mesajı veren İsrail aslında İran devletine halkınızı koruyamazsınız, dizginler bizim elimizde diyor arkadaşlar. Bu bir başbakanın başka bir ülkenin halkına yaptığı açık bir ayaklanma muhtırası aslında ki Netanyahu daha önce bunu bir kez daha denedi. İsrail uçaklarının İran şehirleri üzerinde devriye attığı iddiası bölgedeki tansiyonu hiç olmadığı kadar son dönemde yükseltmiş durumda. Ve asıl mesele şu, evet bu açıklamaları yapıyor, bu çağrıları yapıyor Netanyahu ama dilinin altındaki o deyimle bakla ne? Yani Netanyahu dilinin altında hangi baklayı saklıyor? Asıl mesele o. Şimdi Trump'ın Kürtlerle ilgili yapmış olduğu açıklamaları bir hatırlayalım. Netanyahu'nun işte son dönemde yapmış olduğu açıklamaları bir hatırlayalım. Asıl mesele bence tam olarak burada başlıyor ve bu da aslında büyük bir tartışma meselesi. Kürtler de bu durumu tartışma noktasına kadar Kürtlerin içinde de bu durum gelmiş noktada. Şimdi Ankara'dan önemli bir açıklama, önemli bir çağrı var, uyarılar var. Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten çok kritik bir analiz geldi. Özellikle Netanyahu'nun bu açıklamasından sonra Çelik, İsrail'in bölgedeki bazı gruplara isyan edin baskısı yaptığını net bir bilgi olarak paylaşıyor. Buradaki en çarpıcı noktalardan biri Türkiye şu ifadeleri kullanıyor. Kürt kardeşlerimizle İsrail'in etkisindeki örgütleri ayırt etmek zorundayız deniliyor yapılan açıklamada. Özellikle PEJAK ve Komal ekibi yapıların İsrail tarafına kaymasının bölgeyi geçmişteki akıbeti tekrar getireceği uyarısı yapıldı yapılan açıklamada ve Ankara Türkiye'yi de bu ateşin içine çekmek isteyen bir Siyonist denklem kurulduğunu aslında söylüyor. Çelik'in mesajı bu anlamda, bu bağlamda çok net. Halkların sorunları iç dinamiklerle çözülmelidir. Dış müdahale ve Siyonist projeler bölgeye sadece kan ve gözyaşı getirir dedi ve bir can alıcı nokta daha var. O da Ömer Çelik'in açıklamalarında İran'ın toprak birliğine bir kez daha vurgu yapıldı. Valla Kürt meselesi tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor ve bu köprünün altından daha çok sular akacak. Şimdi diğer bir yandan ABD'nin bir hamlesi var ve ben bu durumu da aslında İran'daki meseleye biraz da benzetiyorum. Neden benzettiğimi de aslında açıklayacağım. ABD'nin Lübnan ve Suriye satrancı adı altında, başlığı altında, manşeti altında sizlere bir haber aktaracağım. Suriye konusunda Washington'dan sızan bilgilere göre ABD Suriye yönetimini Hizbullah'ı silahsızlandırmak için Lübnan'a girmeye teşvik ediyor. İnanması güç
ama gerçek deniliyor. ABD Şam yönetimini kullanarak İran'ın bölgedeki en büyük kozu olan Hızbullah'ın etkisini tamamıyla kırmak istiyor. Şam yönetimi ise şu an için beklemede. Ahmet el-Şara hükümeti Lübnan sınırına binlerce asker ve roket birimi yığmış durumda. Ama Suriye yetkilileri bunun bir saldırı değil, çatışmanın kendi sınırlarına sıçramasını önlemek için yapılan bir önlem olduğunu söylüyor. Geçmiş günlerde İsrail sınırlı da olsa Lübnan'a bir kara harekatı başlattığını bildiğiniz üzere duyurmuştu. Bu haberi de özellikle bu haberin altına bunu da not olarak düşmek gerekiyor. ABD'nin bu baskısı Suriye'yi bir tercih yapmaya zorluyor denildi haberde. Ya eski dostu Hızbullah'la çatışacak ya da ABD ve İsrail'in doğrudan hedefi haline gelecek denildi. Bu denge bölgedeki en tehlikeli kırılma noktalarından biri olarak değerlendiriliyor ki bence de doğru bir değerlendirme. Buradaki denge eğer kaybolursa ve Suriye bahsedildiği gibi, iddia edilen gibi ABD böyle bir baskı yapıyorsa Suriye'ye ve Suriye bu baskıyı kabul ederse ortalık bir hayli kızışır Orta Doğu'da ve daha kötü noktalara doğru gidebilir. Tüm bu kaosun ve savaş çığırtkanlığının ortasında bir açıklama daha var. Hakan Fidan'ın açıklamaları. Hakan Fidan diyor ki aslında savaş işte neredeyse bütün bölgeye yayılmış durumda diyor. Hakan Fidan daha önce de buna benzer bir açıklama yaptı. Türkiye barışın anahtarını arıyor denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarından itibaren bölge ülkelerini kapsayan büyük bir diplomasi trafiğine başlıyor. Fidan, İsrail'in nokta operasyonlarını savaş hukukuna aykırı illegal faaliyetler olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle bölgesel barış açıklamaları da aslında gündeme getirildi. Fidan herkesin kendi sınırları içinde güvenlikte yaşadığı bir coğrafya için tekliflerin olacağı söyleniyor. Hakan Fidan'ın Türkiye'nin amacı özellikle bu konuda İslam dünyası üzerindeki bu savaş durumunu kaldırmak deniliyor. Bölge aktörlerini bir ortak paydada ise buluşturmak. Asıl hedefin, amacın bu olduğu ifade ediliyor ki yani bu çok kolay görünmüyor açıkçası. İşte en son İran bir açıklama yapmıştı bildiğiniz üzere ve bütün İslam ülkelerine seslenmişti. Bir İslam birliğinin kurulması gerektiği ifade ediliyordu. Ama bu zaten bence bölgenin, nasıl diyeyim sizlere, en can alıcı noktalarından biri. Çünkü tarihsel boyunca bu çağrılar, bu açıklamalar yapıldı. Birçok lider bunu yan yana getirmeye çalıştı ama Orta Doğu'da böyle bir durum yaşanmadı bildiğiniz üzere ve bu saatten sonra da yaşanır mı? Orası ayrı bir konu, ayrı bir tartışma konusu. Orayı da size bırakıyorum ve yorum kısmında fikirlerinizi lütfen belirtin. Evet, bugün gördüğümüz tablo aslında bizce İsrail içeriden bir halk isyanı, ABD ise dışarıdan yeni askeri ittifaklar peşinde. Türkiye ise bu bölgesel durumu durdurmak için son bir set çekmeye çalışıyor. Netanyahu'nun yukarıdan izliyoruz sözü bölgede artık hiçbir şeyin gizli kalmadığını ve her an her şeyin olabileceğini aslında gösteriyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Nevroz yaklaşırken İran sokaklarında İsrail'in istediği o isyan ateşi yanar mı? Yoksa bu durum bölge içinden çıkılamaz bir iç savaşa mı sürükler? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Hepsini tek tek her zamanki gibi okumaya çalışacağım ve yanıtlamaya çalışacağım. Evet, günün önemli gelişmeleri de bu şekildeydi. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ve son olarak bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.